Merhabalar, bu videoda sizlere Xiaomi'nin akıllı hava temizleyicisinden bahsedeceğim. Bu model 4 kompakt olarak geçiyor. Yani diğer modellere göre birazcık daha küçük bir model. Bu videoda niye tercihimi bu modelden yana kullandığımı söyleyip kullanım şeklinden bahsedeceğim, tüketim verilerinden bahsedeceğim ve masrafından bahsedeceğim. Öncelikle fiyatı şu an 3200 TL civarında arkadaşlar. 1-2 hafta kadar önce birazcık daha yüksekti. Şu an fiyat tekrar geriledi. Tabi siz bu videoyu izlediğinizde ne civarda olur bilmiyorum. Hemen kutu açılışını yapıp diğer özelliklerinden bahsetmeye başlayayım. Görebildiğim kadarıyla içinde Türkçe yok arkadaşlar. Bu tedarikçi kaynaklı da olabilir. Kutu zaten çok hafifti. Cihazın kendisi de gerçekten çok hafif. Zaten kompakt model olarak geçtiğini söylemiştim. Kutu içeriğinde gördüğünüz gibi bir tane kablo ve cihazın kendisi var. Bir de kitapçık var. Ürün Xiaomi'nin diğer ürünlerinden de alışık olduğumuz kalitede ve gerçekten şık görünüyor arkadaşlar. Odanızda da nereye koyarsanız koyun güzel görüneceğine eminim. Buradaki adaptör bile gerçekten çok kaliteli. Çok emin değilim ama sanırım şurada temizlenmesi gereken bir kısım var. Buranın ne olduğunu şu an keşfedemedim. Eğer siz biliyorsanız bundan bahsedebilirsiniz yorumlarda. Uzun kullanım videosunda da buranın ne olduğunu da söyleyebilirim. Dikkatimi çeken şeylerden birisi şıklıkla alakalı. Bakın şu an kabloyu taktığımda şuradaki düğmenin ne kadar şık göründüğünü görmenizi istiyorum. Xiaomi bu cihazda da gerçekten çok şık bir ürün yapmayı başarmış. Düğmeye bastığımda şu an çalışmaya başladı. Yüzüme doğru bir hava üflüyor. Burada gördüğünüz ışık odanın kalitesini veriyor. Beklediğimden daha fazla hava veriyor bu arada. Bu tuşla modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Şu an A harfini gördüğümüzde otomatik seviyeye geçti. Odanın içindeki havayı da iyi bulduğu için şu an kendini bayağı yavaşlattı. Bir kez daha bastığımda gece moduna geçti. Şu an iyice düştü çalışma hızı. Tekrar bastığımda da manuel moda geçti. Kullandığınız odanın boyutunu girip ona göre bu manuel modda ne kadar hızlı çalışıp çalışmasını istemediğinizi belirtebiliyorsunuz. Siz oda boyutunu yükselttikçe o daha hızlı çalışıyor. Sesi biraz azaltmak için şöyle otomatik moda tekrar geçeyim. Bu arada sıcak havalarda şöyle fan olarak da kullanılabilir gerçekten. Şuradaki tuştan da gece ışığı iyice kısmak için kullanabilirsiniz buradaki tuşu da. Bu tuşların da anlaşılan iki parlaklık seviyesi var. Şöyle yüksek, şöyle orta, şöyle de tamamen kapanıyor gece gözünüzü almaması için. Şurada gördüğünüz işaret de şu an bağlantısının yapılmadığı anlamına geliyor. Hemen bağlantısını yapıp bir de program üzerinden size bahsetmek istiyorum. Cihazın bağlantısını yapmak için tabii ki Mi Home uygulamasını kullanıyoruz. Daha önce zaten Mi cihazlarını kullanıyorsanız bilirsiniz. Mi'nin tüm cihazları buradan kontrol ediliyor. Bakın benim evimde de şu an olan bir tane derece ve Airfryer'ı burada görebiliyorsunuz. Sağ üstten cihaz ekleme diyorum. Direkt gördüğünüz gibi yakındaki cihaz olarak bunu keşfetti. Tıkladım. İzinleri kabul ediyorum ve Wi-Fi ağıma bağlıyorum. Cihazın hangi odada kullanacağını bana soruyor. Ben daha çok çocuk odasında kullanacağımı söylemiştim. Dediğim gibi buradaki asıl amacım sabah kalktığımda çocuğun birazcık daha rahat bir şekilde uyanmasını sağlamak. Çocuk odasını seçtim. Kurulumda böyle tüm adımları size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi zaten gayet kolay. Adını değiştirebilirim eğer istersem. Adında bir değişiklik yapmak istemiyorum. Aile üyelerini de kullanabileceğimi söylüyor. Şu an ben bu adımı atlıyorum. Buradaki kullanıcı anlaşmasını ve gizlilik ilkesini de kabul ettikten sonra ana ekranla karşılaştım. Gördüğünüz gibi şu an burada odanın durumunu görüyoruz. Bu da çok gerçekten güzel bir özellik.
Eğer telefonunuzu bağlamazsanız sadece buradan takip edebiliyorsunuz. Buradaki ışık yeşilken iyi, sarıyken birazcık daha kötü olduğu, kırmızıyken de oda havasının iyi olmadığı anlamına geliyor. Burada modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Uyku modu, manuel mod. Manuel modda size metrekare ayarı yapabildiğini söylemiştim. Bakın burada ben metrekareyi düşürdükçe cihazın sesinden de anlıyorsunuzdur. Çalışması yavaşlıyor. Ben bunu üstte bir yerde bırakmak istiyorum. Manuel moda aldığımda güçlü bir şekilde çalışsın istiyorum. Şu an videoda sesi azaltmak için bu şekilde koyabilirim. Bu arada manuel mod çok yüksek gürültülü değil ama yani bu şekilde uyuyabileceğinizi sanmıyorum bu çalışırken. Aynı o anda uyumanın çok mümkün olacağını sanmıyorum. Ama otomatik modda ve sleep'te gerçekten ses çok iyi. Filtre kısmından filtresinin ne kadar kaldığını izleyebiliyoruz. Filtre değişmesi gerektiğinde kendisi bize bilgi verebiliyor. Program kısmından işte belli saatlerde çalışıp kapanmasını ayarlayabiliyoruz. Otomasyon kısmından da işte belli koşullar oluşturabiliyorsunuz. Kapat diyerek buradan kapatabiliyorsunuz veya uzaktan yine açabiliyorsunuz. Uzaktan kontrol edebilmesi bence çok iyi. Eve gelmeden önce evin havasını temizlemek iyi olacaktır. Öncelikle fiyatından ve kullanım masraflarından bahsedelim. Bu modelin fiyatı şu an 3200 TL civarında. Filtre değişimi de içindeki filtre 6 ay veya 1 yıl Xiaomi bir ömür biçiyor. Belki bu kullanıcılara göre birazcık daha fazla da uzayabilir. Filtre fiyatı da kendi sitesinde 1300 TL civarında ama dışarıda 850 TL civarına satılan filtreleri de gördüm arkadaşlar. Filtresini hemen şu altında gördüğünüz kısımdan çıkartıp değiştirebiliyorsunuz. Ben şu an ilk defa yapacağım. Sadece videolarda izlemiştim nasıl yapıldığını. Gördüğünüz gibi bakın gayet kolay bir şekilde filtresi çıkabiliyor. Xiaomi kendi sitesinde bu filtreyi çok fazla övmüş. 3 katmanlı olduğunu söylediği bu filtrenin 0,3 mikrona kadar olan partikülleri tutabildiğini söylüyor. Polen, toz, duman, evcil hayvan türleri gibi 8 alanda etkili olduğundan da bahsetmiş. Cihazın çalışma mantığı çok basit arkadaşlar. Bu yanlardan havayı alıp filtreleyip daha sonra şuradaki gördüğünüz fan sayesinde dışarıya veriyor. Çalışma mantığı bu. Aslında bu kadar basit bir cihaz için düşündüğünüzde fiyat gerçekten yüksek geliyor. Xiaomi kendi sitesinde kullanım alanı olarak yatak odası, çocuk odası ve çalışma odasını belirtmiş. Kompakt bir cihaz olduğu için daha büyük odalarda anladığım kadarıyla önermiyor. Ben de bunu zaten çocuğumuzun odası için aldım. Maalesef alerjik bir çocuğumuz var. Ve sabahları kalktığında burun akıntısı falan oluyor. Belki onun önüne geçebiliriz ümidiyle aldım. Daha sonra uzun kullanım videosu da çekmeyi düşünüyorum. Gerçekten hissedilebilir bir değişim olursa bunu size açık yürekli söyleyeceğim. Tabii ki anlamak da çok mümkün değil çünkü bu mevsimsel bir şey zaten alerji. Mevsimsel olarak da geçmiş olabilir. Veya bu cihaz işini yapsa bile dışarı çıktığında da sonuçta polenlerle karşılaşabilir. Ama eğer hissedilebilir derecede bir faydası olursa bunu da açık yüreklilikle sizinle paylaşacağım. Xiaomi web sitesinde 3 ana noktaya değiniyor. Alerjen giderme ki bence çoğu insan da bunun için tercih ediyor. Akıllı kontrol, bu cihazı uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Cihazın aynı zamanda otomatik modu sayesinde de hiç gürültü yapmadan kendi görevini sessiz sedasız bir şekilde yerine getirebiliyor. Ve aynı zamanda gerçek zamanlı hava kalitesi kontrolünde bu cihaz sayesinde yapabiliyorsunuz. Bu cihaz enerji harcaması olarak da çok iddialı. Gece modunu aldığınızda tüketim 2,5 wattlara kadar düşüyor. Manuel modda ise en yüksek olduğunda bile 27 watt civarında bir enerji harcıyor. Tabi bu watt değerleri şu an sizin için pek bir şey ifade etmiyor olabilir ama şunu söyleyebilirim. Piyasada bulunan en az harcayan LED ampuller bile şu an 6-7 watt civarında bir harcama gerçekleştiriyor. Yani gece modundayken bir LED ampulün yarısı kadar bir enerji tükettiğini söyleyebiliriz. Hiç durmadan çalıştırsanız bile faturanıza çok büyük bir etkisi olmayacaktır. Özellikle otomatik modda veya gece modunda çalıştırıyorsanız.
Cihazla ilgili şu anda tabii ki çok fazla bir şey paylaşamıyorum sizinle. Deneyimleyip bir şeyler gördükten sonra paylaşımımı yapacağım. Ama çok büyük beklentiye girmemenizi öneriyorum. Yani evde sürekli sigara içiyorsanız bu cihaz çok büyük bir fayda edeceğini düşünmüyorum. Veya çok ağır kokularda çok fazla işe yaramadığını söylüyorlar. Ama tabii ki kendim de yine bu konuyu deneyimleyeceğim. Siz de fikirlerinizi veya merak ettiklerinizi yorum kısmında paylaşırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.